Selamlar herkese. Age of Tactics yepyeni bir videoyla sizlerle. Bu videoda yine ilerleyişimizle ilgili birçok detaya değineceğiz. Fakat en önemlisi paralı asker teknolojileriyle ilgili tüm detaylara da bu videoda gireceğiz dostlarım. Kale tesislerinde nasıl ilerlememiz gerektiğini, hangi paralı askeri açmamız gerektiğini ve paralı asker araştırmalarına ne kadar önem göstermemiz gerektiği ile ilgili detayları ve de bunlara ek olarak bir önceki videodan bu yana ilerleyişimizde nelerle karşılaştık, ne gibi değişiklikler yaptık ve ne noktalarda geliştiğimizi sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar serinin bir önceki videosunda yani 8. videonun sonunda birliğimiz şöyle hatırlayalım 1.8 milyon güce ulaşmıştı ve toplam gücümüz ise 8.1 milyona kadar gelmişti. Gördüğünüz gibi 10M güce ulaştık. Şu an 10 milyon 200 bin kadar bir gücümüz mevcut dostlar. 10 milyon güce ulaşır ulaşmaz oyun tarafımıza direkt olarak bu şekilde bir 2000 imparatorluk parası hediye etti ve tarafımıza iletildi. Bilirsiniz imparatorluk parası severiz. Birlik gücümüz ile ilgili her şeye birazdan adım adım bakar tüm detaylarıyla ilgileniriz. Şimdi basit ama etkili birkaç konudan bahsetmek istiyorum. İlk konumuz toplamalar. Arkadaşlar şimdi zaten benim bir tane birliğim, ana birliğim bildiğiniz gibi Süvari Lubu birliğiydi. Diğer birliklerim toplama birlikleri. Yani farklı bir birliğim yok şu anda. Herhangi bir kumandan da yok. Yani elimde kahraman olarak da bir şey yoktu. Şöyle bakalım. Şimdi ben bu toplamaları biraz seviye olarak ilerletmek istedim ve ortalama olarak hepsini 80 seviyeye kadar çektim dostlar. En iyi toplama birliğimi ise yani yük miktarı biraz daha fazla olması adına 100 seviyeye kadar arttırdım. Büyük Darius, Kleopatra ve Dioçen'i yan yana kullanıyorum ben en iyi toplama birliğimde. Ve de tabii ki bu kahramanlar ilerlerken bunlara beceri açıyoruz. Becerilerine bakıyoruz falan filan. Şimdi burada size ufak bir böyle toplama rehberi gibi bir şey geçeceğim dostlar. Şimdi mesela Büyük Darius'a girdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek bir becerisini arttırdım. Buradaki verimli hasat becerisini 35 seviyeye kadar getirdim. Bir diğer Kleopatra'ya baktığımızda ise yine verimli hasat becerisini 35 seviyeye getirdim. Dioçen'de biraz daha farklı verimli hasat var. Ek olarak bir de seri toplama becerisi vardı. Yani toplama ile ilgili olan iki beceriyi de arttırdım. Buradaki zaten imza aktife baktığınızda bak bunu bilmiyordum. Burada da toplama hızını arttırıyormuş. Ve de günde toplanan kaynak 1,5 daha fazla olur. Çok iyi. Hemen bunu da 35 seviyeye çekiyorum dostlar. Harika, böyle birlikte farkındalık yaşadık şu anda. 35 seviyeye çektim. Güzel. Yani ekstra bir şey daha olmuş oldu. Şurada bir şey hemen bakacağım. Yok, yine yük miktarımız değişmedi. Tamam. Şimdi bunları bazı beceriler açtığımızdan bahsetmiştik. Ve de bunlara ek olarak bu toplama kahramanlarında şöyle daha fazla beceri dediğinizde örnek veriyorum kaynak nakliyatı diye ekstra bir sarı beceri açabiliyorsunuz. Şimdi ben açmadım. Neden açmadım? Bunları açacağım bu arada. Yani bu Darius'ta kaynak nakliyatını açacağım. Kleopatra'ya girdiğinizde burada farklı bir şey göreceğiz. Tarih kuşu muydu? Yok. Aynen. Talih kuşu var. Tüm kaynaklar için toplama hızını %15 arttırır falan gibi. Yani toplama kahramanlarında bu gibi toplama ekstra becerileri de var. Şimdi buradaki gördüğünüz şu beceri var ya, anlaşmazlık yaratmak. Bunun toplamayla herhangi bir ilgisi yok. Buraya da toplama ile ilgili diğer beceriyi koyduğunuzda yani siz de anlayabilirsiniz. Daha hızlı topluyorsunuz. İşte daha yüksek kapasitede toplama yapabiliyorsunuz. Ya da verimli bir toplamadan sonra yüzdesel olarak kaynak artışı sağlıyor bazı beceriler. Bunları zamanla açacağız. Fakat önce yani böyle bir ikinci birliğimi falan da oturtayım. Daha sonra onlara harcamalarımı yapacağım. Burada yine mesela Dioçen'de de bunu alabilirim. Yani burada yine kaynak nakliyatı var. Seri toplamadansa kaynak nakliyatını tercih edebilirim. Çünkü bakın seri toplama 35 seviyesinde %15. Bu 1 seviyesinde %15. Yani bunu alırım. 40 seviye yaparım, bakarız duruma göre. Bunlar beceriler. Şimdi aynı şey diğerleri için de geçerli. Hepsine böyle tek tek açıklamayacağım. Buradaki kahramanlarım 80 seviye olduğu için beceriler 30 seviyeye kadar yükseltilebildi. Fakat yine buradan sadece bir örneğe bakalım. Bakın yine toplama kahramanında kaynak nakliyatı becerisini görebilirsiniz dostlarım. Toplama kahramanlarına bu sarı becerileri de açmamız gerekiyor. Şimdi şöyle tekrardan Büyük Darius kompuma geleyim. Yetenek ağacına ufak bir bakalım.
Büyük Darius'a bakalım. Bir de ekstra olarak farklı bayraktan bir uzmanlık alanı farklı olan bir kahramana bakalım. Öyle iki tane değerlendirip toplama ile ilgili konuyu kapatalım dostlarım. Şöyle yetenekler kısmına girdiğimde şu en yukarı çıkıyorum. Dostlar bakın zaten en başta bize %5 bir toplama hızı veriyor. Bunu 2'de 2 tamamlıyorsunuz. 2'de 1'de bırakmak yok. Yani bir tane basıp geçmek yok. Bir tane basıp geçtiğiniz takdirde %5 toplama hızı aktif olmaz. %2,5 da aktif olmaz bu arada. Hani ben bir tane bastım yarısı aktif olsun gibi bir şey düşünemiyoruz yani. Akabinde alt satıra geçebilmek için burada buraya kadar beceri hasarına kadar gelmem gerekiyordu. Geldim. Aşağı indiğimde ise şimdi arkadaşlar ben bunu farklı bir yerde kullanmayacağım. Ben sadece Darius'u toplamada kullanacağım. Darius'ta ben kesersem ancak kabile keserim. Yani böyle ekstra bir şey yapmayacağım için bakayım bir. Mesela burada birliğin savunmasının toplama sırasında %5 arttırır. Bunu açabiliriz. O yüzden buradaki sadece toplama ile ilgili şeylere fokuslanmakta fayda var. Mesela örnek veriyorum, burada birliğin becerilerden alınan hasarını %5 azaltır. Tamam. Yani ne işime yarayacak? Kudretini 3 arttır. Şimdi mesela bunu sıfırlayalım dostlarım. Toplamada şu an. Ya ben burayı bilinçli olarak böyle bırakmıştım. Size hani kudretten falan vazgeçebileceğimizi göstermek için böyle bırakmıştım. Buradaki kudretten ve de zırhtan vazgeçip şuradaki toplama sırasındaki savunmayı açabilirsiniz dostlar. Yani neden açabilirsiniz? Ya da neden açın? Çünkü toplama birliklerinize saldıracaklar. Issız çöl etkinliklerimiz olacak ilerleyen süreçte ya da ne bileyim farklı etkinliklerde sizin haritanıza gelip toplama birliklerinizi kesebiliyorlar. O zamanda da yani daha az askeriniz ölmesi için genelde toplamaya bırakacağınızdan toplama sırasındaki savunmayı bu şekilde arttırmanız gerekiyor. Burada tabii ki de bakın şurada yine %5 bir toplama görüyorsunuz. Açtım bunu. Şu da çok önemli. Başarılı bir toplamadan sonra kaynak kazancını %5 arttırıyor. Örnek veriyorum, siz 10 milyonluk bir kaynak topladınız. %5 size oradan 500 bin kaynak daha fazladan veriyor. Böyle %5 buradan, %5 işte becerisinden falan derken %10-15 daha arttırabiliyorsunuz. Birlik genelinde diğer kahramanlarda da bunu %5 ya da 10'da tutarsanız ciddi bir miktar size getirisi oluyor dostlar. Aşağı iniyorum. Bakın burada toplama ile ilgili ne var? Birliğimi geri çağırdım. Buradaki düzenlemeyi sizlerle beraber yapacağım dostlarım. Şimdi o geliyorken biz biraz daha böyle incelemeye devam edelim. Kaleye bir giriş yapsın. Buraları sizinle düzeltmek istiyorum. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu toplama birliği açısından böyle fark etmemizi ve bilinçlenmenizi sağlamak istiyorum dostlar. Şöyle bir bakalım birlik nerede şu anda? 6 saniye sonra geliyor. Tamam, tekrar giriyorum Darius'a. Yetenek ağacı dedim. Birliğimiz geldi. Şimdi düzenlemeleri yapabiliriz. Şimdi mesela az önce dediğim gibi buradaki kudretten vazgeçebilirim. Neden? Çünkü ihtiyacım yok. Buradaki zırhtan da vazgeçebilirim. Şöyle sıfırlayalım. Güzel. Geldim, toplama sırasındaki savunmamı %5 daha arttırdım. Çiçek gibi. Burada farklı bir toplama ile ilgili şey kaldı mı? Kalmadı. Aşağı iniyorum dostlarım. Şimdi bakıyorum, şurada bakın 4 tane. Toplama yaparken size saldırırlarsa ve de birlikleriniz yani kaybederseniz o saldırıyı, ağır yaralı oranını %5 azaltıyor. Burada da ölüm oranını, kayıp oranını %5 azaltıyor. Bunları kesinlikle açmamız gerekiyor. Böyle bırakamayız. Şimdi ne yapıyorum abi? Şunu sıfırladım. Kudreti sıfırla abi. Hasarı sıfırla. Burayı da sıfırladım. Geldim, bunları arttırıyorum. Çünkü bu benim toplama birliğim. Yani başka bir şey yapmıyorum bu birlikte. Toplama yapacağım arkadaş. Bunları sıfırladığım için aşağıdakiler de sıfırlandı bu arada. Aşağıya da birlikte devam edelim. Güzel oldu. Şimdi şöyle ezici darbeyi açtık. Bakın burada bir toplama gördüğüm için burayı açabilirim. Şöyle açtım. Belki bir tane de verebiliriz bu arada. Yani çok ihtiyacımız olursa geliriz burayı sıfırlarız. Bir tane veririz. Öyle de. Yani şundan bahsediyorum. Şöyle bir tane verince açılıyor ya devamı. Böyle de verebiliriz yani. Çok bir anlamı yok ama ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Ben o yüzden şöyle ikiliyim. Şunu da açtım. Toplama hızını da %5 arttırdım. Sol tarafta kalmadı. Sağ tarafta var. Şunları da açıyorum. Geldim. Burada geri çekilme hızını %10 arttırdım. Yine ağır yaralı oranını %5 azalttım. Aşağı inebiliyor muyuz? İnemiyoruz. Ne istiyor bizden? Bir tane daha yetenek puanı harca diyor. Yukarıda var mı basabileceğim bir şey diye hatırlıyorum. Şöyle açayım. Şuradan kudreti açayım, geçeyim. Geldik savaş geçirmiş kısmına. Bastım. 5 tane kaldı. Arkadaşlar buradan da toplama ile ilgili olan bakın en solda az önce bahsettiğim kaynak kazancını %5 arttırır ve en sağda toplama sırasındaki savunmayı arttırır diyor. Bunları açmamız gerekiyor fakat 5 tane yetmeyecek. Şöyle açalım. 2 tane buradan bir verelim. Bir tane de şuna vereyim.
Bir tane de şuna vereyim. Tamam. İlerleyen süreçte de buradan devam edeceğim. Yani demek istediğim şeyi anladınız mı? Burayı yetenek ağacını yönetiyorken normalde kudret hasar veren kahramanlarda kudret falan önemli. Ama şimdi toplama kahramanı olduğu için çok da mühim değil. Yani devam edebiliriz. Mesela bir dakika şunu bir sıfırladığımda ne oluyor? Sıfırladım. Bak şimdi açabiliyorum. Güzel. Yani gereksizleri kaldırdım mı yapabiliyoruz aslında. Aşağıya inmem için ne gerekli? 45 tane yapmam gerekli. Yapamam. Kalan o bir taneyi de şurada bir şeye verelim. Bakalım zırh var. Kudreti böyle kudrete vereyim kalsın. Yani aşağıda toplamayı açmamı gerektiren farklı bir durum olursa yine toplamaları açabilmek için yukarıdaki yeteneklerden sıfırlayabilirsiniz dostlar. Şöyle Kleopatra'yı da birlikte bakalım dostlarım. Kleopatra'ya geliyorum. Burayı direkt böyle bir sıfırlayayım. Komple sıfırladım. Tamam. Birlikte seriden bakalım. Şimdi geldim. Zaten ilerlememi sağlamak için buraları açmam gerekiyor. Şuradan %5 hızlandırıcıyı aldım. Şimdi bunları devam ettirmem gerekiyor. Tamam. Bu kadar yeterli. Aşağıdaki artık açılabilir hale geldi. Açtım. Devam ediyorum burada. Toplamalar nerede diye bakıyorum. Şurada bir tane var. Burayı yapmak için şurayı yapmam gerekiyor. Tamam. Bunu da açtım. Şimdi şu sağda görüyorum. Şu var. Buradan yine %5 daha kazandık. Başarılı toplama için %5'te buradan kazandık. Şurada var. Tamam. Şimdi bunları yaptım. Toplama ile ilgili tüm şartları yukarıda seçtim. Aşağı indiğimde burayı açamıyorum. Ne gerekiyor? 2 tane daha kullanman gerekiyor diyor. Tamam abi kullanalım diyorum ben de. Neye kullanabilirim? Şu neydi? Kumandan beceri hasarı. Şöyle savunma ile ilgili bir şey varsa savunmaya veresim var. Saldırı hasarı diyor. Şu var. Becerilerden alınan hasar. Tamam. Becerilerden alınan hasarı açtım buradan da. Şuradan da bir kumandanın hasarını arttıralım. Aşağıdaki satırın açılması için 2 tane daha yetenek okumamız gerekiyordu. Okuduk. Şimdi bakın şartları karşıladık. Artık buraya geçebiliriz. Şimdi buraya geldim. Direkt olarak ilk hedefim toplama ile ilgili olanları açmak. Neden? Çünkü toplama hero'su. Böyle tekrar söylüyorum ki arkadaşlar. Hani bu mantaliteyi edinelim. Çok ihtiyacımız yok diğerlerine çünkü. Yine bak toplama ile ilgili olanları yaptım. Bir şey kalmadı yani. Aşağıya bakıyorum. Ne diyor? 5 tane kullanman gerekiyor kardeşim yukarıda diyor. Tamam 5 tane kullanayım yukarıda. Geliyorum abi. Ne bu? Strateji kuşatmaymış pardon. Strateji komutanıydı. Stratejiye verdim bir tane. Öyle veriyorum yani. Bir tane zırha vereyim şuradan. Yukarıda zırh var mı hiç? Şu sağda kalıyor. Bunun için 3 tane harcayacağım. Şu ne? Bir tane buraya vereyim. Yani şartı tamamlamaya çalışıyorum. Kaç tane harcadım? 2 tane kaldı. Tamam. 2 tane kaldıysa 2 tane de şuna vereyim. Tamam. Şimdi aşağının da şartlarını tamamladık ve açtık artık. Geldim buna bastım. Şimdi buradaki toplamalar nerede? Şu sol üstte var. Sağ üstte. Tamam burada güzel varmış. Şöyle bir tane basayım abi. Madem öyle bir tane dedik. Bir tane basalım. Şimdi şuradaki toplama ile ilgili tüm seçenekleri açtım. Tüm seçenekleri açtığım takdirde aşağı geçebiliyor muyum? Hayır. Ne diyor? 3 tane daha okut diyor abi. Tamam okutalım. Şimdi şunları yarım bırakmayayım. Şöyle birer tane basayım. Bir de şu zırha basalım. Tamam aşağıyı da açtık. Geldim tamam bunu da açtım abi. Şimdi burada toplamalar en sağdakiler. Tam tamamlayamayacağız. Şöyle aynen başarılı kaynak kazancı. Bunu açayım. Bir tane eksik kaldı kalsın tamam. Şöyle yapabiliyorsunuz. Toplama kahramanlarının yetenek ağaçlarını da bu şekilde tamamlamamız gerekiyor. Ve bir de ufak bir ek olarak bakın toplama kahramanlarına hep böyle binekler taktım. Bakın binekli kahramanın birlik yükü %8 artar. Kleopatra'da böyle bir şey var. Bakın 2 tane beceri var. İkisi de toplama ile ilgili. Yine farklı bir toplama kahramanıma böyle bir denk gelmiş. Beceri az da verse atın özelliği çok düşük etki de verse yine de kullanıyorum. Böyle hep kullandım bakın. Süratli var kullandığım. Yine bereketli özelliğinde bir at var. Bunlarda kullanarak yani verimlilik sağlamaya çalışıyorum. Ama en yüksek özellikli olanları da yine şu 100 seviye çıkarttığım Darius kompumda kullanıyorum. Toplamalar konusuna dikkat edelim dostlar. Bazı etkinliklerde toplamalar gerçekten bize yani en kudretli imparatorlukta imparatorluk parası kazandırır. En kudretli valide de bizi sıralamada bir tık daha olsun ileriye taşır. Şimdi bahsetmek istediğim o ikinci konuya geçiyorum dostlarım. 3. sezonda edineceğimiz Ramses ile oluşturacağımız ekibin bir diğer üyesi olan Theodora artık sizlerle. Invite teatro non spectatores sumus, sed auctores sortis nostre.
Hoş geldin ablacığım. Şöyle atladık. Theodora'yı da açtık dostlarım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben bu hesapta Theodora'yı nereden aldım sizlere göstereyim dostlar. Şöyle mağazaya giriyorum. Şurada savaş bileti kısmında kahraman seferi var ya. Buraya geliyorum. Dostlar burası haftalık olarak yenileniyor. Ben buradaki paketi hiç yani zaten free to play hesap olduğum için hiç satın almamama rağmen şöyle yapıyorum. Önce hesabı açtığımda direkt olarak Dioçen'i buradan hafta toplaya böyle bir adet bir şöyle 2 adet veriyor galiba. Bir 10. seviyede veriyor. Bir de 20. seviyede veriyor. Aynen. 5 hafta boyunca Dioçen'i çevirdim buradan. Dioçen'i 10 tane alıp açtıktan sonra ilk işim buradan Theodora'yı almak oldu. Neden? Çünkü Ramses kompunda kullanacağım için. Theodora'yı da aldım. Artık 10 tane falan biriktirdik. Bakın kaç tane olmuş. Aynen 10 tane açık. 7 haftadır da Theodora'yı burada açık bırakıyorum. Theodora'yı da buradan bu şekilde edinebilirsiniz. Theodora'nın yıldızlarını kasmak isterseniz de yine buradaki kahraman seferi paketini almak mantıklı dostlar. Bakın zaten ilk açar açmaz 10 tane Theodora madalyası veriyor. Burada 10. seviyede 5 tane daha veriyor ve 20. seviyede bir 5 tane daha veriyor. Yani düşük çaplı bir yükleme ile 20 tane madalya alabiliyorsunuz dostlar. Peki biz Theodora'yı aldık abiler. Şimdi bu 3. sezon ne zaman gelecek? Biz ne zaman 3. sezonda mücadele etmeye başlayacağız? Sorusunun cevabı ise şuradan gördüğüm kadarıyla sağ üstten bakın. 2 Mart'ta sezon 2 hesaplaması yapılıyor ve 3. sezona geçiyoruz diye düşünüyorum. Dostlar 3. sezonda kafamız bir hayli yorulacak. Çünkü çarklardan Charlemagne Hero'su gelecek ve Charlemagne'i çevirmeye çalışacağız. Charlemagne'i 3 yıldız yapmaya çalışacağız. Bir yandan da çarktan Mansa Musa da gelecek. Mansa Musa'yı da aynı şekilde 3 seviye yapmaya çalışacağız. Yani iki farklı hero'ya totalde 170'er tane madalya toplamaya çalışacağız. 3. sezon çarkında. Ve tabii ki de vali etkinliği de olacak. Vali etkinliğine ise Ramses gelecek. Bildiğim üzere devamlı söylüyorum zaten bunu. Valide de Enkudetli Valide de Ramses'i almaya çalışacağız. Burada şu an yok. Bu sadece görsel olarak gösteriyorum dostlar. Yanlış anlamayın. Ramses'i alabilmek için de elimde tabii ki şu andan ben plan yapmaya başladım. Şimdi isterseniz bakalım biz bu plan dahilinde neler topladık. Bu arada video çekim sürecinde gün yenilendiği için şu an her yerde ödül var. Böyle ara ara buralara tıklayacağım dostlar. Canlar şimdi şöyle hızlandırıcılardan başlayalım. Bakın burada gördüğünüz gibi 30 günlük ortak, 83 günlük inşa, yine 82-83 günlük araştırma, 114 günlük eğitim ve de 70 günlük demirci hızlandırıcım var. Şimdi mesela demirci hızlandırıcılarını değerlendirme konusunda başlayalım. Şimdi ben bir bakıyorum. Benim bir tane sarı efsanevi taslağım 25 saatte dövülüyor. Hadi ben buna ortalama 24 saat diyeyim. Yani 70 günlük hızlandırıcıdan ben 60 kaç tane ediyor? 67 tane falan taslak basabiliyorum. Şimdi 67 tane taslak basmak için de gördüğünüz gibi bir tanesini 3000'e basabiliyorsunuz. Abi o zaman benim 67 çarpı 3'ten 180 kaç yapıyor? 201 bin tane demir göktaşına ihtiyacım var ve şu an yetersizim. Bakın farkındaysanız 80 bin kadar falan toplamam gerekiyor. Yani bu gibi olayları düşünerek devam etmeniz gerekiyor. Bu sadece demirci hızlandırıcısı için söylüyorum bakın. Şimdiden böyle yatırmaya başladım. Bakın mesela Lubu'yu gönderdim. Böyle ufak ufak gönderiyorum. Envanterimde de var biraz bu arada. Şunlar birikti. Açmadım bunları. İstersen şöyle açalım. Bakalım bak mesela buradan 29 bin kadar geldi. Yani aslında ihtiyacımı hızlı bir şekilde karşılayabilirim. Ama yani bunun bilincinde olmak lazım. Asıl söylemek istediğim şey, asıl dokunmak istediğim nokta bilincinizin açık olması bu konuda. Yani bunlar geliyor ama böyle patır kütür girmiyoruz biz. Hazırlanmamız lazım bunlara. Bakın mesela toplama birliklerimden bahsettim. Toplama birliklerini ufaktan hazırladım. Yine bunları tabii ki de valide etki göstermek için, puan kazanmak için ben bu hale getiriyorum. Yoksa ganimeti ben bir şekilde toplarım zaten. Onun haricinde envanterimize şöyle bir bakacak olursak burada süslemelere falan bakarız onlara. Onlar şimdinin konusu değil. Bu arada 9400 teknik puan birikmiş. Dostlar bu videoda birazdan böyle müthiş şeylere değineceğim.
O nokta geldiğinde bakalım ama mutlaka izlemeye devam edin. Devamında çünkü çok güzel işler yapacağız. Taslaklarım gördüğünüz gibi 70 tane. Ha bakın zaten mesela taslağımı da bu arada denk getirmem lazım. Bakın 69 tane taslağım var. Şu an tam denk geliyor aslında. Ya 67 tane falan açabiliyorum demiştim ya. Elimde 70 tane var. Yani hızlandırıcıyı arttırdıkça taslağı da arttırmam lazım. Bir yandan da demir göktaşı toplamam lazım. Buff'lara bakıyorum. Buff'lar da önemli. Belki bunlar için önemli. Yani en kudretli imparatorlukta, KVK'da ıssız çöl etkinliği geldi. Savaşlarda falan kullanabiliriz. Tabii ki de barış kalkanı her zaman bulunması gerekiyor dostlar. Neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Bir tane daha topladığımda bunu yapabiliyorum. Hatta yani efsanevi beceri parşömeni şu an 230 tane yaptım. Bildiğiniz gibi önceki videoda Lubu'nun becerisinin son maddesini yapamamıştık. Son kademesini ilerletememiştik. Şu an 40 tane daha topladığımda bunu yapabiliyorum. Hatta topladım bile diyebilirim artık. Çünkü bakın şu anda etkinlik olarak ittifak görkemi etkinliğimiz mevcut. Hatta devam ediyorum şu anda. Aynen bakın ittifak görkemi. Tabloda şu an kişisel sıralamada 12. görünüyorum. Artık insanlar etkinliği güzel bir şekilde tamamlamayı öğrendi. Buradan beni takip eden arkadaşlarımız da var bu arada. 12. sırada olduğumu farz edelim. 12. sırada bakın 50 tane alıyorum zaten. Şuraya bakın 50 tane buradan aldığımda tamamlıyorum. Şimdi ben ne demiştim size? Lubu'yu ben direkt olarak yani Lubu ile ilgili kompun detaylarında direkt olarak yüzüklerimi basıyorum, atlarımı geliştiriyorum. Yok işte madalyaları bekletmiyorum. Herhangi bir şey için birikim yapmıyorum demiştim. Fakat bu son 270 adet parşömeni bekleteceğim dostlar. Onu da yine en kudretli valide kullanarak bir etki göstermeye çalışacağım. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Burada elimizde başka neler vardı? Nerede kalmıştık? Şurası madalyalar. Dostlar bakın. Bu madalyaların hiçbirini ben daha kullanmadım. Hesap açılalı ne kadar oldu? Şuradan VIP'den bakalım. 89 gün olmuş. Hadi 90 diyelim. 89-90 gündür ben daha hiç madalya tüketmedim. Yani diğer hiçbir kahramanımda bu birliğim hariç bakın hepsi 0 yıldız 0 kademe. Yani hiçbir şey basmadım daha. Bunların hepsini ilk gireceğim etkinliğe saklıyorum. Çünkü ben free to play bir hesabım. Yani bunları düşünerek hareket etmem gerekiyor. Siz eğer bu zamana kadar biriktirmediyseniz şimdiden biriktirmeye başlayın. En azından yani bir nebze olsun oradan da etki sağlayabilir olursunuz dostlar. Böyle aşağı indiğimde ne görüyorum? Şu parşömenleri de bu arada yani Mansa Musa gelecek. Mansa Musa'ya o zaman kullanırım. Ama etkinlik esnasında, vali etkinliği esnasında belki de Musa'yı almamış da olabiliriz. Bakarız. Bunları değerlendirme konusuna bakarız. Bunlar çok önemli değil. Yani çok puan vermiyor çünkü. Yine madalyalarım da birikir de eğer Lubu'ya basmam gerekirse madalyaları da yine en kudretli valiye saklayacağım. Yüzüklere bakıyorum. Yüzükleri bildiğiniz gibi zaten 3 tane yüzüğüm var. Ve bunları da Lubu'da kullandığım için valide buraya pek bir birikim yapamayacağım. Ama şu dakikadan sonra yani bu videoda şu adetleri gördünüz ya. Bir sonraki videoda bundan az adet göremezsiniz. Büyük ihtimalle ben o zaman o zaman artık birikmiş bir meblağ göreceksiniz siz. Belki yalan olmasın. Belki bunu bir 20 seviye yaparım. Hani zaten bir tane eksikmiş. 20 seviye yaparım. Pardon 20 diyorum 10 seviye yaparım öyle biriktirmeye devam ederim. Şuraya baktığımda bunları zaten 10-15 yapmışım. Tamam bu 15'te kalır bu 10'da kalır. İlk baremi aşmışız. Bunda da 10'a geldikten sonra artık bunları da biriktiririm. En kudretli valide kullanmak için saklarım. Burada sandıklarımız falan vardı. Bunları da hazır şöyle gelmişken beraberce açalım. Çok güzel tamam ortalama şeyler çıktı zaten. Şurada da biraz ışıltılı denizden biriktirdiğim sandıklar var. Bunları da açalım. Böyle güzel imparatorluk parası falan veriyor. Beni mutlu ediyor. İmparatorluk parasını severiz. Her zaman bilirsiniz imparatorluk parası harcamayı da sevmem ben. Çünkü biriktirmem lazım. Free to play bir hesap bu dostlar. Şuradan da toplayalım. Bu arada şunu da sizlerle beraber hemen sağlayalım. VIP'de 5 seviyeydik bildiğiniz gibi. Şöyle VIP mağazasında aşağıya indiğinizde kilitli kısma baktığınızda VIP 6'da ve 7'de neler alabildiğinizi görebiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi VIP 6'ya bakın. Bak bir sandık var. Efsanevi geliş görevi alım jetonu var. İniyorum ışınlanma var tamam. Bir de dövme kitlerim var. Şimdi VIP 6'da çok ihtiyacım olan bir şey yok. Ama VIP 7'ye bakın. VIP 7'de efsanevi magma kristalim var. O yüzden burada geçen videolardan birinde de yapmıştık zaten. Buradan bakın çok bir meblağ değil. Maksimum seviyeye getirdiğimde 4500 imparatorluk parası harcayarak şu anda
VIP 6'ya geçebiliyorum. Direkt basacağım bunu, fakat ne zaman basacağım onu da söyleyeyim. Şurada bildiğiniz gibi ittifak görkemi etkinliği var demiştim az önce. İttifak görkemi etkinliğinde şu gibi bir görev geldiğinde, 1000 imparatorluk parası harca diyor ya, öyle bir şey denk geldiğinde onunla beraber basıp VIP 6'ya geçeceğim. Yani siz bir sonraki videoda beni artık VIP 6 olarak görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar o Ramses valisi geldiğinde, yani ilk valiye girmeyebilirim bu arada. İlk valiye girmeyebilirim ama girdiğim o vali etkinliğinde, nerede şu takvim? Şurayı açayım da rahat edeyim. Girdiğim o vali etkinliğinde gün gün ilerlememi video yapacağım. Ve size böyle 7 günlük bir en kudretli vali serüveni paylaşacağım. Ben bu günlerde neler yapıyorum, nelerle uğraşıyorum, hani ne gibi günlere karşı nasıl plan yapıyorum, bunları görmenizi istiyorum. Ve de hiç başlamadan, burası size güzel bir sürpriz olacak. Yani her videoda artık bir sürpriz ekleyecek gibiyim dostlarım. En kudretli vali etkinliğine başlamadan önce sizlere ilk önce bir plan, puan hesaplayıcı sunacağım dostlar. En kudretli vali puan hesaplayıcı hazırladım. Bir Excel dosyası olarak hazırladım. Bunları bana ulaşana da gönderebilirim ama videonun içinde böyle bir şeyi göstereceğim. Nasıl kullanıldığını göstereceğim. Valiye hiç girmeden elinizdeki kaynakları, elinizde ne varsa, valide kullanılan ne varsa giriş yaparak en kudretli vali etkinliğinde ortalama kaç puan yapacağınızı göreceğiniz bir tablo hazırladım dostlarım. Onu birlikte inceleyeceğiz ve ben de sizlere onu o videodan sonra paylaşmayı planlıyorum. Instagram'dan falan da böyle bir link falan bir şey oluşturabilirim. Instagram hesabı da açmıştık bildiğiniz gibi. Yani mutlaka sizler için kullanılabilir bir hale getireceğimi düşünüyorum onu. Bence çok tatlı oldu. Böyle güzel, basit bir şey hazırladım. Yani yormayan bir Excel dosyası hazırladım. İşim gereği bu arada zaten Excel ile çok ilgilendiğim için sizler için verimli bir şey hazırladığımı düşünüyorum dostlar. O video geldiğinde zaten sizde ne kadar faydalı bir şey olduğunu göreceksiniz. Hazır yeri gelmişken sizlere bir başka şeyden daha bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu video bildiğiniz gibi serinin 9. videosu. 10. videoda ilerlememden çok daha kısıtlı bir şekilde bahsedip sizler için mükemmel bir içerik oluşturmayı planlıyorum. Video gelecekte ne zaman hangi kahramanlar gelecek ve neler yapabiliriz sorusuyla ilgili çok güzel bir içerik olacak, inanıyorum. Daha önce benzerine rastlamadığım bir video olacak. Sizlere 1. sezondan 7. sezona kadar, yani 7. sezonu dahil etmiyorum, 6. sezona kadar diyeyim. Sizlere 1. sezondan 6. sezona kadar olan tüm hero'ları sunacağım ve bu hero'larla hangi birlikleri yapabiliyoruz? Nasıl bir ilerleme sağlayabiliriz? Kaçıncı sezonda hangi kahramana denk geleceğiz? Gibi birçok soruyu, hatta hangi kahraman vali etkinliğinde gelecek, hangi kahramanın çarktan alabileceğim sorularının hepsine cevap olabilecek bir video olacak. Yani tabiri caiz ise 10. video 10 numara bir video olacak canlar. Abone olursanız ve bildirimleri açarsanız da videoyu kaçırmazsınız arkadaşlar. Ve bu arada aklınıza geleceğe dair herhangi bir şey takılıyorsa da videonun altına yorum olarak iletebilirsiniz dostlarım. Hadi şimdi birlik detaylarımıza bakalım. Yeni başlayanlara özel olan bu serimizin bir önceki videosundan bu yana birliğimizdeki kahramanlarımızı 120 seviye yaptık dostlar. Görüyorsunuz. Lubu, Guanyu, Atilla şu anda 120 seviye ve tabii ki direkt olarak becerilerimizi de 40 seviyeye çıkardık. Şöyle göstereyim, 40 seviye, 40 seviye, 40 seviye. Hepsi 40 seviye şu an. Hepsini 40 seviye yaptım yani. Lubu'nun zayıf noktaya saldırı becerisi 3 kademeliydi. Yani 3 kademeydi. Ben 4 kademeye çıkardım. Bu beceriyi bir tık ileri atabildik yani. O zaman da bu yana parşömen toplama konusunda biraz seyrekti. İttifak görkemi etkinliği bu yüzden çok önemli bu arada arkadaşlar. Ya bu videoda ilk defa görüyorsunuz. Az önce bahsettim ama sakin su yüzüğümüzü de almış olduk. Sakin su yüzüğü birliğimizdeki savunma miktarımızı arttıracak. Hasar azaltması sağlayacak ve de bu birlikte kullanmasak bile bir farklı birliğe de koyabileceğimiz ortak bir yüzük diyebilirim sakin su yüzüğüne. 1600 kuyumcu nişanına alınıyor. Sizler de alabilirsiniz. Kenarda dursun yani. Zararı olmayan bir yüzük diyebilirim. Yani başka bir birliğe geçseniz de, başka bir birlik yapmaya başlasanız da sakin su illaki bir yerde kullanılabilir. Sakin suyu 9 seviye yaptık. Hatta şöyle bir 10 seviye yapalım artık şunu. Az önce de yapacağım falan dedim ama
Böyle bir kaldı. Ne kadar? 650 nişanımız var zaten. Şuradan bir tane alalım. Şöyle. Aynen bir tane alalım şuradan. Çekiç falan basmaya gerek yok şu anda. Geldim Guanyu'ya takmıştım bunu. Şöyle bir yükseltelim. Aynen 10 seviye yapıp bırakacağımı söylemiştim. Böyle birlikte bırakalım bari. 10 seviye yaptık. Geçmiş videoda söylediğim gibi arkadaşlar beceriler kademe kademe çalışıyor. Bakın becerinin yüzdesi her 10 seviyede bir artıyor. Şuraya bakın 1, 10, 20, 30, 40, 50 seviyelerde. Benim bu yüzdem mesela %3.2 artmış. Bir sonrakinde %4.9 kadar artıyor. Bla bla bu şekilde artıyor. 10 seviye yapıp bırakma sebebim bu yani. Neyse yüzüklerden devam edeyim. Sakin suyu aldık. Birlikte de 10 seviye yaptık zaten. Gece kurdunun yüzüğünü de ben 10 seviye yaptım. Burada papatya yüzüğünü 15 seviyeye kadar getirdik. Bu yüzüklere daha basmayacağım. Bir sonraki vali etkinliğine kadar hiçbir şey yapmayacağım bunlara. Bir yandan da kuyumcu nişanlarımı biriktirmiş olacağım. Kuyumcu nişanlarımı da artık biriktirmem gerekiyor. Neden biriktirmem gerekiyor? Çünkü ilerleyen süreçte eğer farklı bir kahramana yüzük almamız gerekirse buradan yüzükleri temin edebilmemiz lazım. Mesela olur da 4. sezonda Kiros'u almak istersem diye yıkım habercisini şimdiden biriktirmem gerekiyor. Çünkü 4000 imparatorluk parası istiyor bizden dostlarım. Zaten haftalık olarak şurada neredeydi o etkinlik? Haftalık olarak biz 30-30 çeviriyorduk. Bakın 29 olmuş şu an. Bu hafta da yine 30 olduğunda yani bir tane daha bastığında 3 saat sonra buradan yine 100 adet daha kuyumcu nişanı alacağım. Her hafta böyle 30-30 kullanmaya çalışıyorum ve her haftada 20 tanesini VIP'den alıyorum. Bildiğiniz gibi şuradan. 4 tanesini etkinliklerden elde ediyorum bu yukarıdaki dövme çekiçlerinin ve kalan 6 taneyi de zaten haftanın her günü bir tane bastırıyor bana. Yani benim her hafta sadece 4 taneyi bir ödülden toplamam yeterli. 30 taneyi açabilmem için her hafta bu 100 adet kuyumcu nişanını ücretsiz bir şekilde alabilmem için bunu yapmam gerekiyor. Yüzüklerimiz bu şekildeydi. İsterseniz hemen teçhizat seviyelerine de bakalım. Bakın teçhizatlarımızı 60 seviye. Burada da 40-20-40-20. Neden 40-20-40-20? 40 yapıyorum ki bu kask ve zırhta ikinci yıldızda birim kapasitesi özelliği var. 1800 birim kapasitesini edinmek için bunları 40 seviye yapma durumundayım dostlar. Burada da bakıyorum. Şunda sıra sanırım. Bunu 40 yapma yolundayım. Şöyle 30 yaptık birlikte. Buraya da bir tane normal saldırı var mıydı? Pasif var. Şöyle normal saldırı koyayım buraya da. Birazdan zaten mücevherlere de bakacağız. Teçhizat seviyelerimiz de bu hale gelmiş dostlar. Mücevherlerimize bakalım. Mücevherlerde de Altın Sefer etkinliğinden falan kazandıklarımla beraber iyi bir düzen oluşturmaya başladık diyebilirim. Artık ufaktan mücevherleri size aktarabilirim. Bakın gördüğünüz gibi Lubu'da önceliğimiz tabii ki de birim saldırısı gemleriydi. Yoksa diye buraya birim canı koydum. Ayakkabıda da yine buraya kaskınıza en baştaki boşluğa yani kaskınıza koyduğunuz mücevherlerden koymanız gerekiyor. Yine elimde birim saldırısı olmadığı için can gemini buraya yerleştirdim. Bilekliğe baktığınızda hepsi kudret temizinden. Ayakkabıda da yine ikinci boşluğa kudret koyabiliyorsunuz. Zırhınızda ise üçü de ikincil vuruş olmalı Lubu için. Ayakkabıda da yine üçüncü boşluğuna ikincil vuruş gemini koyman gerekiyor dostum. Guanyu'ya baktığınızda ise Guanyu'da da yine buraya elimde olanlardan koymaya çalıştım. Yani can ve savunma vardı. Can ve savunma koydum şu anda. Buraya da savunma koydum. Fakat buraya savunma değil de can dizebilirsiniz. Canları direkt buraya koyabilirsiniz. Yani can gemlerini, birim canı gemlerini. Buraya yine kudret var olmuş olsa kudret koyardım ama kahramanın tüm niteliklerini koyabildim şu anda. Zırhta ise yine ikincil vuruş çalışıyor Guanyu'nun becerilerinde. İkincil vuruş korumaya çalıştım. Elimde olmadığı için de bir tane normal saldırı bıraktım buraya. Atilla'da da yine durum çok farklı değil. Atilla'da da buralara birim kapasitelerini koyuyoruz dostlarım. Yani böyle gemleri dağıtıyoruz. En başta şu Lubu'nun kaskına birim saldırılarını koymuştuk. Guanyu'ya birim canlarını koyuyoruz. Buraya da birim kapasitelerini koyuyoruz. Gibi böyle dağıta dağıta gidiyoruz. Burada yine aynı şekilde tüm nitelikler ya da kudret lazım. Yapacak bir şey yok. Orayı böyle farklı bir şeyler değerlendiremiyoruz. Zırhta zırhımıza normal saldırıları koyuyoruz. Atilla'da normal saldırı koymamız gerekiyor. Ayakkabıda da zaten bildiğiniz gibi birinci boşluğa kasktakini, ikinci boşluğa bilektekini, üçüncü boşluğa da zırhtakini yerleştirmemiz gerekiyor.
Arkadaşlar ufak bir şey daha göstermek istiyorum. Üniversitemizde şöyle araştırma kısmında T6'mız açılacak. Süvari'de T6 birlikleri birlikte açalım hatta. Burada 15 saat önemli değil. Şöyle kullanayım sizlerle. T6 birliklerimizde açmış olduk. Buradan da güzel bir puan kazandık. En kudretli imparatorluğa buradan da güzel bir puan kattık. Yani hatta burası sadece 180 çarpı 6 1 milyon puana tekamül ediyor T6 birliği açmak. Şimdi T6'da biraz takılacağım. Şuradaki süvarileri dörtleyeceğim. Geçmişte kalan süvarileri falan bir dörtleyip beşlemem lazım. Buraya kadar yapmışım zaten. Biraz kılıca fokuslanmıştık öncesinde. Burada zaten hepsini yapmışım. Sadece şurada bir tane vermişim kılıca. Burada da yine mızrağa geçeceğim. Yani kılıç 4 kalır. Mızrağı 5 yaparız. Okçu 3 de kalsın abi. Okçuya gerek yok. Şuradan da şöyle basarak devam edelim. Onu 5 seviye yaparız. Sonra bunu 5 seviye yaparız. Artık onlar 5 olduktan sonra da ilerlememize normal düzende bakarız. Ama T6 birliğimizi açtık. Birliğimizin toplam gücü de bu arada şöyle bakıyorum 2,5 milyon kadar oldu. Neden böyle? Şu an çünkü bakın şuradan göstereyim hiç şey yok. Hep 5 seviye asker var. Hiç 6 seviye asker yok. Bak 5 seviyeleri düştüm 4 seviye koyduğumda 2 milyon 200. Ama asker eksik şu an. Şöyle bir seviye var elimde. 2 milyon 200 falan ediyor. Ama gelip burada 5 seviye koyduğumda ise 2,5 milyon falan. Yani ortalama 2,7 milyona falan çıkar. 6 seviyeleri koyarsam zaten birazdan hepsini koyacağım. Bineklerle ilgili en son hala bıraktığımız haldeyiz. Şu şekilde Kudrettir sert özelliği var. Burada da yine Kudrettir tahkimat özelliği var. Savaşlarda pasif becerilere karşı savunma sağlayabilmek için. Guan Yu'da ise yıldırım özelliği var. Lubu'ya da yıldırım istiyorduk. Yıldırım bu arada bunu alıp Lubu'ya koymam daha mantıklı aslında. Fakat ben böyle gözüme batsın diye böyle bıraktım. Siz Guan Yu kullandığımı Lubu'ya kullandığımı ise Guan Yu'ya kullanabilirsiniz yani. Lubu'da öncelik çünkü yıldırım özelliği. Binek sisteminde herhangi bir ilerleme sarf etmedim. Fakat şöyle yapıyorum. Bakın. Düdükleri biriktiriyorum. 165 tane düdüğümüz oldu dostlar. Bunları biriktiriyorum. Bunların hepsini birlikte kullanıp toplu bir şekilde çiftleştirme yaparak iyi bir sonuç elde etmeyi düşünüyorum. O zaman zaten size ne zaman yapacağımı bildirip ve de sonuçları sizlere paylaşırım. Şimdi geldik en önemli konulardan birine. Kale tesisleri yani paralı askerlerimiz. Arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki videoda yani serinin 8. videosunda paralı asker konusu bu kale tesisleri konusu içimizde kalmıştı. Bugün ilk paralı askerimizi açacağız dostlar. Ben sizlere önceki videoda söylediğim gibi kışlaları 26 seviye yaptım. Şöyle görebilirsiniz. Ve paralı askeri açmak için tüm şartları tamamladım. Şimdi neler yapabiliyoruz bir bakalım. Şöyle şunları da bir toplayayım dedim. Geliyorum buradan tesislere giriş yapıyorum. Ve bana diyor ki mızraklı kışlası ve okçuluk alanını 26 yap. Zaten oldu bakın 13 saat kadar falan kaldı. Şöyle bir basalım bunları da. Bu kısmı da bir geçelim. Şurada zaten hemen şuradan basayım. Yükseltmeyi hızlandır. Tamam. Tamamdır. Bunları da hızlandırdık. Şimdi zaten tesis kendini açtı ve bize bir eğitim ekranı oluşturdu. 9481 teknik puanımız var. Şimdi sizlere bir şey daha göstermek istiyorum. Bu teknik puanları kullanırken şu eğitimi bir bitirelim isterseniz öyle anlatayım. Ne diyor bu? Tamam yükselt falan. Bitti eğitim. Güzel. Buradaki teknik puanları kullanıyorken dostlarım en kudretli imparatorluğun güç arttırımı gününde olmaya dikkat edin. Bakın şu an tam anlamıyla oradayız. O gündeyiz. Güç artışı günündeyiz. Şimdi puanıma iyi bakın. 5,2 milyon puan toplamışım ve sıralamada 190'ıncıyım. Burada bilmeniz gereken sadece 5,2 milyon ama ben şu total sıralamayı da bir göstermek istiyorum. Bakın burada 51 milyon kadar puan topladım. Nasıl yaptım? İlk gün toplamalarımı gerçekleştirdim. Buradan 8,5 milyon kadar topladım. Yine böyle çok fokuslu ilgilenebildiğim bir toplama süreci değildi. Yani ben buradan ortalama bir 15 milyon falan çıkarabilirdim diye düşünüyorum ilgilenmiş olsaydım.
İkinci günde bakıyorum 17,5 milyon kadar bir puan toplamışız. Burada 25-30 günlük birim eğittim dostlar. Yalan olmasın yani biraz orada hızlandırıcı tükettim. Hepsini de kullanmak istemedim çünkü en kudretli valimiz vardı ya hani beklediğimiz. O yüzden kullanmak istemedim. Fakat teknik puanlarımı da kullanacağım için yani bu videoda da teknik puanları kullanacağım için güç artışı gününde teknik puanları kullanarak kazandığım puanlar boşa gitmesin diye son günden önceki günlerde de biraz etki göstermek istedim. Üçüncü gün kabile ortadan kaldırma günüydü. Burada da 800'e yakın dayanıklılık harcadım. Çünkü bu dayanıklılıklar bu arada en kudretli valide çok etkili olmuyor. En azından burada 4,5 milyon kadar bir puan kazanmış oldum. Dördüncü güne bakıyorum 16 milyon kadar puan da burada toplamışız. Ya burada yanlış hatırlamıyorsam yine 20-30 günlük bir inşaat ve totalinde yani inşaat ve araştırma hızlandırıcısı harcadım. Şimdi sıra geldi güç artışı gününe. 5,2 milyon puan yapmışız. Bunları nasıl yaptım dostlar? Bakın burada birim falan eğitiyorum. Bir şeyler oluyor. Kendi kendine az önce mesela okçulukla mızrakçılık kışlasını bitirdik. Seviye atlattık derken puan kazanıyorsunuz yani. 5,2 milyonu o şekilde kazandım. Şimdi teknik puanları kullandığımda çok daha fazla miktarda bir kazanım gerçekleştireceğim. Bunun ne kadar büyük bir artış olduğunu birlikte gözlemleyelim istiyorum. Tekrardan şöyle açıyorum puanıma bakmak için. 5,2 milyon kadar bir puanım var. Tamam. Ve de 190. sıradayım. Bunu da aklımızda tutalım. Geldim tesise giriş yaptım şu anda. Paralı asker kampı diyor. Şimdi diyor ki sen kaç çeşit paralı asker istiyorsun? Biz bir tane diyelim önce bir. Şöyle bir 200 harcayalım. Şimdi bir tane paralı asker alabilir hale geldik. Bu paralı askeri yine birlikte edinelim. Bakın farkındaysanız hemen bir şart geldi. Sağda gördüğünüz gibi paralı asker kampını yükselterek paralı asker sözleşmeleri elde edilir diyor. Ve ikinci bir taneyi de elde etmek için 300 teknik puan kullanmamız gerekiyor ve de aşağıdaki şartları yine tamamlamamız gerekiyor. Yani tamamlarız derseniz bunları hızlandırıcıyla falan birazdan kullanıp hallederiz. Sıkıntı yok. Ama önce bir paralı askerimizi edinelim. Şimdi tesislerden çıktım. Geliyorum burada paralı asker kampım vardı. Kampa giriş yaptım. Ne diyor? Paralı asker işe al. Bakın bu kısımda geldim. Sol alttan süvariye tıkladım. Ben süvari olacağım için. Şimdi diyor ki sen Hint muharebe filini mi açacaksın? Bizans katafraktını mı açacaksın? Yoksa deve binici mi açacaksın diyor. Burada bir yandan da süvariye hangisini açmamız gerektiğini seçmiş ve belirlemiş olacağız. İsterseniz şöyle bir bakalım. Şimdi Hint muharebe filinde diyor ki birlikteki tüm kahramanlar %5 ihtimalle her sırada 2 normal saldırı düzenler ve de diğer bir yetenek olarak da birliğin aldığı beceri hasarını %4 azaltır diyor. Bakın sağ altta gördüğünüz gibi bir tane sözleşmemiz mevcut elimizde. Şu an birini alabiliyoruz. Şimdi bundan şöyle bir geçelim. Bizans katafraktına bakalım. Tüm birlik kahramanlarının beceri hasarı %2 artar. Okey. Birlik beceri hasar verdikten sonra birliklerin aldığı tüm hasar 3 saniyeliğine %3,5 azalır diyor. Şöyle deve biniciye de bakalım. Deve biniciyi açtım. Ne diyor? Birlikteki tüm kahramanların ikincil vuruş ya da aktif becerilerini etkinleştirme şansı %1 artar. Bir diğer özellik olarak da savaşa girdikten sonraki ilk 18 saniye boyunca birliğin aldığı hasarı %5 azaltır diyor. Arkadaşlar burada ikincil vuruş becerisini tetiklediği için ve de hasar azaltma miktarı %5 olduğu için ben deve biniciyi tercih ediyorum. Farklı düşüncesi olan varsa lütfen yorumlardan sebebiyle birlikte iletirseniz bir tartışma konusu olarak açabiliriz bunu. Fakat ben deve binici almanın daha mantıklı olduğunu düşünerekten sözleşmemle deve biniciyi işe alıyorum. Bakın burada onayladım. Öyle wow. Böyle insan ufak bir animasyon ekler yani buraya. Tamam aldık deve biniciyi. Şimdi deve biniciyi aldık. Bitti mi? Yani direkt kullanılıyor mu? Hayır, kullanılmıyor. Arkadaşlar geliyorsunuz birliğinize. Bakın bunu unutmayın. Çünkü fark ediyorum ki bazı oyuncular gerçekten bu kısmı atlıyor. Birliğinize geliyorsunuz. Bakın burada ne diyor? Zaten sizi uyarıyor. Mevcut paralı askerleri görüntülemek için dokun diyor. Bak şimdi senin burada askerin şöyle bir çıkayım. Senin burada şu an askerin usta savaşçı süvariler. Tamam mı? Sen burada askerlerini eğitilmiş askerlere dönüştürüyorsun gibi düşünebilirsin. Geliyorsun burada diyorsun ki bana deve binicileri ver. Benim askerlerim bundan sonra deve binici olsun diyorsun.
seçiyorsun, kullanıma sokuyorsun. Bak askerlerin artık deve binici olmuş oluyor. Bu şekilde buradan seçip yerleştirmeniz gerekiyor. Ön ayarda da sanırım bir bakayım nasıl görünüyor. Tamam, ön ayarda da zaten direkt düzeliyormuş herhalde, bilmiyordum. Lubu Savaşçı Süvari Birliğimize deve binici hayırlı olsun diyelim. Şu ekrandan çıkalım artık. Burada da bir tane görev tamamlamış olduk. Ne verdi? 1000 imparatorluk parası falan. Farklı görevler de var. Şunları da şöyle toplayayım. Bitti mi? Bitmedi gün. Tamam. Paralı asker kampımızda ise araştırmalar yapıyorduk. Burayı hatırlarsanız söylemiştim zaten. Tekrar edeyim. Üstünden geçeyim. Ben süvari birlik olduğum için süvari kısmını fullleyeceğim. Daha sonra da ikinci birlik olarak dediğim kısım hangisi ise onu fullleyerek sürece devam edeceğim dostlar. Bakın süvariyi fulllerken bir sıralamaya girmemişim. Sadece şunu en sona bırakmışım. Neden? Karşı tasar bonusu. Ya bu da önemli. Buradaki her bir madde önemli. Önemsiz olan bir madde yok. Mesela saldırılara ben basacağım, savunmalara daha sonra basacağım diyorsanız ayrı. Öyle de yapabilirsiniz. Fakat ben böyle hepsi birlikte ilerlesin istiyorum. Geldim, tekrar tesislerime giriş yapıyorum. Tesislere geldik. Şimdi burada nasıl bir ilerleme sergileyeceğiz? Arkadaşlar bakın, bir tane açtım. Bu zaten paralı askerden büyük ihtimalle 2 tane açmak benim için yeterli olur gibi geliyor bana. Ama ilerleyen süreçte kararım değişebilir. Şimdi şu sol taraftan başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle burada sol tarafta ilerlememizi gerçekleştireceğiz. Sonra da sağ tarafta yapabiliyorsak yapacağız. Buradaki seviyeleri 10'da 10 şeklinde yapmayacağız. Mesela bak, ikinci taktik kaçınma var ya, şu ikinci satırda sağda duran. Taktik kaçınmaya tıkladım. Bakın bazı şartlar belirtiyor. Fakat öncelikli şartı bir önceki satırdaki eğitim sahası ve antrenman salonunu 5 seviye yapmak. Bir altındaki zırh deposuna basacaksam da yine bir üstündekileri 5 seviye istiyor. Yani dostlar biz bunları minimum 5 seviye yapacağız. Sonra geleceğiz, buradan iç kale restorasyonunu açacağız. Restorasyonu da 3 seviye yapacağız. Tekrar aşağıya geleceğiz. Yine bunları 5 seviye yapacağız. Ve de Mor Araştırma Enstitüsü'nü açacağız. Yani süreç bu şekilde ilerleyecek. Geldim, burada örnek veriyorum, gördün, tamam mı? Ne gördün? Bakıyorum. Eğitim hızı. Wow, hızlandırıcıdan kurtulacağım diyorsun. Ben bunu hemen 10 seviye yapayım. Yok. Abi teknik puanlarını verimli kullan. 5 seviye yap hepsini. Git restorasyonunu aç. Restorasyondan sonraki süreçte de yine 5 seviye yap. Gel burada mor araştırmanı aç. Sonra gelip burada 10 seviye mi yapıyorsun? 15 seviye mi yapıyorsun? Ne yaparsan yap. Şimdi biz elimizdeki teknik puanları biraz kullanmaya çalışalım. Eğitim sahasına verelim mesela. 2 yapabildik. Çünkü kısıt verdi. Bunları da böyle yapıyorum. Burayı da 2 yaptım. Bunları yapalım mı? Aslında yapsak yetişiriz gibi geliyor bana ama bir yandan da mantıksız. Ya şu tesislerde adam akıllı patır kütür ilerleyemedik gitti. Canımı sıktı burası. Şuraya bak, yine kaldık burada. Devam etmek istiyorum. Elimde 8500 teknik puan var ama devam edemiyorum. Neyse ki kullandığımız teknik puan miktarını biliyoruz. Burayı açmak için 200 kullanmıştık. Şurada birinci seviyeleri açmak için 150'şer tane kullandık. İkisini de sağlı sollu kullandığımız için toplam 300, 200 de önceden vardı, eder sana 500. İkinci seviyeleri açmak için de 200 kullandık. 900 teknik puan harcadık şu an, tamam mı? Ya bakın, 900 teknik puan. Sadece 900 teknik puan. Şimdi bu 900 teknik puan bize en kudretli imparatorlukta ne kadar fark etti? Bakın dostlar, 5.2 milyon puanımız vardı. Şu an 10.9 milyon puanımız var. Yani 900 teknik puan bize totalde 5.7 milyon puan katmış gibi bir sonuç görünüyor şu anda. Yani ben 9.000'i kullanmış olsaydım 57 milyon puan kasacaktım burada. Kullanabilseydim aslında olacaktı ama olmadı. Şimdi anladınız mı? Neden teknik puanları güç artışı gününde kullanın dememin sebebini anlamış olmanız gerekiyor şu anda. Bir diğer güç artışı gününü etkileyen şey ise içgörüler dostlar. İçgörülere geliyorum. Vardır umarım elimde. 2700 tane var. Süper. Sol tarafta işimiz bitmedi daha. Tamam. Şimdi neydi puanımız? Bu sefer 10.9 milyon puanımız vardı değil mi? Elimizde de 2780 tane içgörü puanımız var. Şimdi burada ne demiştik? 3-1 mi demiştik? Aynen. Şimdi önce yani harcamamızı yapalım, önemli değil. Zaten 2780 tane olduğunu biliyoruz ya. Şöyle 450'yi verdim. Artık şu kısımları da arttırabilirim. Bu kısımlara da birer tane verdim. Şöyle.
elimizde var da 300 de buraya veriyorum. Bir 450, bir de 680. Tamam. Güzel. Buraya verebiliyor muyum artık? Veremiyorum. 150'ye harcayamıyorum sanırım. Şimdi bizim elimizde 2780 tane vardı. 150 tane kaldığına göre 2630 tane içgörü puanı harcadık şu an. Şimdi bakalım bize en kudretli imparatorlukta nasıl bir etkisi oldu bunun. Hemen geliyorum. En kudretli imparatorluğa tıklıyorum. Şuradan bakıyorum 11.6 milyon olmuş. Yani baktığınızda bize 700k kadar bir puan kazandırmış. İçgörü puanlarınızı ve de teknik puanlarınızı gelip bugün de kullanırsanız gördüğünüz gibi kafadan totalimde 6-7 milyon kadar kazandım ve elimdekileri kullanamadım yani. Teknik puanlar için söylüyorum. Kullanabilmiş olsaydım daha da fazlasını görecektik. Bu arada arkadaşlar bu kale tesisleriyle ilgili burada her satırda, her kutuda diyeyim yani ya da her yetenekte mi diyeyim. Ne deniyor bunlara? Bakayım şurada. Hiç de bir şey demiyor. Bunları yetenek, beceri gibi bir şey değil mi bunlar? Nedir bunlar? Burada kale tesislerinde göstereceğiniz ilerlemelerde gerekli tüm teknik puanların adetlerini böyle teker teker yazılı bir görseli de Instagram'da paylaşacağım dostlarım. Sizlerin de faydasına, sizler de böyle oradan ne kadar teknik puana ihtiyacınız olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Instagram adresimiz de bildiğiniz üzere Tactics Age of. Hemen arattığınız takdirde beni bulabilirsiniz oradan. Şimdi ufak bir detaydan bahsedip geleceğe dair planlarımıza geçiş yapmak istiyorum. Şu toplamacıyı hemen bir geri çağırmam gerekiyor. Size basit ufak bir şey göstereceğim. Zaten yakındaymış. Hep de bunu toplamada yakalıyoruz biz de garip. Şöyle sistem ödüllerine falan bakayım. Şimdi arkadaşlar bizim yani bir birliğimiz var ve diğer birliklerimiz toplama birliği. Yani ben aslında özel kabile görevi var ya şu. Kabile şefi yani. Bakın buradan sarı kafa falan veriyor. Burayı yaparken zorlanmamız çok ihtimalli. Ben burayı yaparken ufak bir taktik uyguluyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Yani belki siz yapabiliyorsunuzdur ama yine de yapamayanlar bunu yaparak bu aşamaları atlatabilir. Şimdi buradaki kabile şefini kesiyorken önce tüm birliklerimi şöyle bir sağa sürüyorum. Şöyle getireyim hepsini. Şurada bir alana. Lubu'yu sadece alıyorum. Üstüne yani en çok dayanabilecek kahramanımı alıyorum. Şefin üzerine salıyorum. Şunlar da çok bu tarafa gelmesin. Şimdi Lubu saldırıya başlar başlamaz şöyle geriye doğru Lubu'yu çektim. Bakın şurada bir yere çekeyim görünsün. Şöyle geri geri yürüyor. Lubu geri geri yürürken canı da böyle biraz azalmasını bekliyorum bu arada. Aynen. Şöyle bir 40.000'in altına düşsün en azından. Beklemeyelim o kadar. Diğer Lubu'yu seçmeden diğer birliklerimi de salıyorum üstüne. Şimdi kabile şefini kaleye yaklaştırdım. Lubu ölecek. Lubu öldüğü anda buradan direkt olarak tekrar hemen kabile şefine saldırtabileceğim. Lubu ölsün bir. Öldü. Bakın hemen kaleye girdi. Tekrar salıyorum üstüne. Kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Buradan devamında akabinde kalanları da gönderebilirsiniz böyle. Yani kaleye tekrar dönenleri. Bakın bu şekilde tekrar bir birliği 2 kere 3 kere kullanarak kabile şefini yani bir düzen oluşturduğunuz takdirde böyle halledebilirsiniz ve de kesebilirsiniz. Bu seviyeleri ilerletmek bu şekilde sizin için kolay bir hal alabilir dostlar. Güzel. Bakın kestik. Kıl payı mıl payı. Zafer zaferdir abi. Bir tane sarı kafamızı aldık. Şimdi sırada artık TP'lerimiz var. Onlara bakarız. Şimdi şöyle biraz görseller ekleyerek anlatacağım. Çünkü yani burada o kahramanlar yok şu an. Dostlar şimdi 3. sezonda Ramses'i vali etkinliğine katılarak alacağız. O bir. Geleceğe dair planlardan bahsediyorum bu arada. Aynı birliğin içindeki Charlemagne'i yani Çark'la gelecek olan Charlemagne'i 3 ya da 1 yıldız yapmayı planlıyorum. Çünkü ilerleyen süreçte onunla işim bitecek. Tekrar ona böyle yıldız kasmaya çalışmak istemiyorum. Büyük ihtimalle 1 yıldızda da bırakabilirim. Theodora'yı zaten biliyorsunuz. Bugün videoda bahsetmiştim. Burada ağır ağır kasılıyor. Kahraman seferinden ufak ufak, hatta az önce bir tane topladım. Bakın. Böyle yavaş yavaş kasılır halde yani.
Bu hız bize yetmeyebilir ama. Ramses, Charlemagne ve Theodora'yı elde ettikten sonra oluşturacağım strateji kılıççı ya da aynı şekilde strateji okçu olarak da kullanabilirim. Birliğe çok fokuslanmayacağım. Fakat süreçte, yani devam eden süreçlerde bir birliğe daha ihtiyacım olacağı için Ramses birliğine edinmem gerekiyor. Yani böyle uçurmayacağım birliği. Ultra düzeye getirmeyeceğim arkadaşlar. Ama böyle edinip bir seviyeye de getireceğim ki benimle bir yere kadar onunla devam edebileyim. Çünkü asıl hedefim 4. sezonda gelecek olan Kiros olacak. Kiros'a kadar Ramses beni kurtarmalı, idare etmeli. En azından böyle 3'er yıldız yapmam lazım kahramanları. Charlemagne hariç. Ki Kiros'a kadar bir dayanım gösterebileyim. Tek başına Lubu'yla ya tabii ki olur. Böyle tam fokus gösterirseniz tabii ki olabilir. Fakat bu free to play bir hesap olduğu için bu beni zorlayabilir. Ben yanına destek bir birlik daha atmak istiyorum. Bahsi geçen 4. sezondaki Kiros Mızrak Birliği ve Mızrak Birliği için 3. sezonda da Mansa Musa gelecek. Çark ile gelecek. Mutlaka alacağız. Hatta 3 yıldız falan yapmamız müthiş olur bizim için. Peki bana şöyle bir soru sorarsanız, neden Lubu, Ramses ve Kiros 3 birliği de aynı anda ilerletmeyi düşünmüyorsun derseniz arkadaşlar cevabım şu olur. Bakın ben uzun süredir bu oyunu low spender, ya hatta low spender'dan da biraz fazla yatırım yaparak oynuyorum zaten. Fakat 3 birliğe aynı anda yetişebilme ihtimalimiz yok. Yani çok zor. Yani güzel bir etki göstermek istiyorsanız 2 tane sağlam birliğiniz olsun yeterli. 3. birliğiniz size böyle destek birliği olabilir. Neden bu kadar zor diyorum? Bakın farkındaysanız burada şanslıyız ki Lubu mavi yüzük kullanıyor. Ya da mor bir yüzüğü buraya kullanabiliyorum. Şimdi düşünün ki sizin bu birlikte ya da herhangi bir diğer birliğinizde 2 tane sarı yüzük kullanmanız gerektiğini düşünün. Yani daha etkili olduğunu biliyorsunuz ama kullanamıyorsunuz. Neden kullanamıyorsunuz? Çünkü gücünüz yetmiyor. Yani oyun içi kazanımlarınız bunu karşılamıyor. Yatırım istiyor yani oyun. Böyle muazzam bir yatırım yapmayacaksanız 3 tane birliğe gerek yok. Hadi bunu geçtim. Yani yüzükleri geçtim diyorum ama geçemezsiniz. Yani bunların yıldızlarını tamamlayacağız. Yıldızları da bir şekilde tamamlasanız parşömenler kullanmanız lazım. Becerileri fullemeniz lazım. Hadi atları bir şekilde yaptınız. Süslemelerin seviyelerini nasıl yapacağız? Yani süslemelerin seviyeleri de zor. Bunlara seviye kazandırmak da bir hayli kuvvet istiyor yani. Onları hallettin, yine problem var. Mücevherler. Mücevherleri yetiştirmek çok zor. Şimdi bakın örnek veriyorum. Lubu'da buraya kudret koyacağız demiştik. Guan Yu'da da buraya kudret koyacağız. Yok abi. Koyamıyorum. Gel abi buraya gel. Atilla'da da buraya kudret koymam gerekiyor. Koyamam. Hadi ikinci bir birlik Miyamoto birliği yaptım diyelim. Onlarda da kudret kullanmam gerekiyor. Abi bu kudretler bu arada hani böyle mor mücevher olarak kullanmak istemiyoruz biz. Baya sarı renkte ya da kırmızı renkte mücevherler istiyoruz abi. Böyle daha üstün mücevherler istiyoruz. Mitolojik mücevherler istiyoruz yani. Ki birliğimiz daha etkili olabilsin. Ben bir birlik yapıyorum. Ne yapıyorum? Lubu birliği yapıyorum. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. O yüzden açıklıyorum bunu. Ben bir Lubu birliği yapıyorum değil mi? Burada bende bir Lubu var. Tamam hadi ikinci birliğim Ramses, üçüncü birliğim de Kiros olduğunu düşünün. 3 birlikte ilerlemeye çalışıyorum. Şöyle derseniz eğer abi 3 tane birliğin olsun, hani çok güçlü olmasın ama hani idare etsin, seni götürsün. 3 tane birlik 3 tane birlikti. Sonuçta 2 birlikten daha çok birlik gibi düşünebilirsiniz. Öyle değil abi. Neden öyle değil? Şimdi ben burada Lubu birliği yapıyorum. Çıkıyorum, bir tane Lubu beni kesiyor. Hadi abi, yani insan demoralize oluyor. Böyle mutlu olmam için indirmem lazım o adamı. Hem tek bir birliğin gücü arttırıldığı takdirde 2, 3, 4, 5 birliği aynı anda indirebilirsiniz. O yüzden lütfen birliklerinizi düzenlerken, yani şurada örnek veriyorum, Mulan'ı gidip oradan parayla aldığınızı farz ediyorum. Bakın bu hesapta Mulan yok. Yanına işte Josephine koyarken ilerleyen süreci düşünün abi. Ya da yani bir de Mulan'ı almışsın diyelim. Bir de gitmişsin Miyamoto'yu almışsın. Buraya koymuşsun. Boşu boşuna duruyor. Alma abi. Alma, daha iyi. Yani sonuçta sen tüm birikimini bununla yapacaksın. Bakın bu böyle bir YouTuber hesabı falan diye düşünmeyin arkadaşlar. Ben bu hesapta oyun oynuyorum. Bu hesapta savaşlara giriyoruz. Bir etki gösteriyorum. Birilerini yarı yolda bırakmamam gereken bir durumlar yaşıyorum yani ben de burada. Hani yok sen YouTuber'sın, bir tane birlik falan filan. Böyle bir şey düşünmeyin yani. Gerçekten bu şekilde oynanıyor bu oyun.
2 birlik yapın, sağlam 2 birlik yapın. Boş 2 birlik yapmayın. Boş 5 birliğiniz olacağına 2 tane hoş birliğiniz olsun, daha iyi olur dostlarım benim. Böyle nasihatle da kapatalım dostlar. Arkadaşlar 10. videoyu kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğiyle varım ve omuz omuza ilerlemeye devam edeceğiz dostlar. Taktikle kalın. Görüşmek üzere.